Roma ve Osmanlı döneminden kalma birçok eserin bulunduğu İstanbul Sultanahmet Meydanı'ndayız. Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Theodosius Dikili Taşı, Yılanlı Sütun, Örme Dikili Taş, Alman Çeşmesi ve 3. Ahmet Çeşmesi bu tarihi gezimizin durakları. Dikili Taş ya da Theodosius Dikili Taşı, Sultanahmet Meydanı'nın güney tarafında, Yılanlı Sütun'un yanında bulunan bir antik Mısır dikili taşıdır. Milattan sonra 390 yılında Roma İmparatoru 1. Theodosius tarafından Mısır'dan getirilerek şimdiki yerine dikilmiştir. Dikili taş ilk olarak Mısır Firavunu 3. Tutmose tarafından milattan önce 15. yüzyılda yaptırılmış ve Karnak Tapınağı'nın 7. pilonunun güneyine dikilmişti. Roma İmparatoru 2. Konstantius milattan sonra 357. yılında dikili taşı tahtta bulunuşunun 20. yılı onuruna Nil Irmağı üzerinden İskenderiye şehrine getirtti. Daha sonra milattan sonra 390 yılında İmparator 1. Theodosius dikili taşı gemi ile İstanbul'a getirterek hipodromda şimdiki yerine diktirdi. Bu zarif dikili taş ve arkadaki Sultanahmet Camii cephesi, tesadüfen adeta eski Mısır mabetleri cephesi gibi bir manzara yaratmaktadır. Caminin mimari ve geometrik görünümü dikili taş ile uyum içindedir. Dikili taş, kırmızı asvan granitinden yapılmıştı ve orijinal yüksekliği 30 metreydi. Ama ya nakliye sırasında ya da şimdiki yerine yerleştirilirken alt bölümü tahrip olduğu için bugünkü yüksekliği 18 metre 45 santimetredir. Kaidesiyle birlikte 24 metre 87 santimetre olan bu muhteşem eserin ağırlığı ise yaklaşık olarak 200 tondur. Şark Mektupları kitabının sahibi Lady Montagu, 1718 tarihindeki mektupların birinde şunları yazmıştır. Bu taş, murabba şeklinde, yontma taştan bir ayak üzerine mevzu, 4 sütun üzerinde duruyor. Taşın 2 ayağında kabartma olarak bir muharebe ve bir meclis resmi var. Diğer ikisinde ise Rumca ve Latince şunlar yazmaktadır. Kuzeybatı cephesi, 18. sülaleden yukarı ve aşağı Mısır'ın sahibi 3. Tutmosis, Tanrı Amon'a kurbanını sunduktan sonra, Horus'un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak, hükümdarlığının 30. yılı bayramında bu sütunu daha nice zamanların getireceği bayramlar için yaptırdı ve dikti. Kuzey cephesinde yazılanlar ise, gizli ve kutsal ismin her tecellisine mazhar olan Tanrı Amon'a kurbanını, büyük bir acz içinde sunduktan sonra, ondan yardımlar dilenerek, güneyin dostu, dinin nuru 2 tacın, aşağı ve yukarı Mısır sahibi, kudretli hükümdar ülkesinin sınırlarını Mezopotamya'ya kadar götürmeye azmetti, diye yazılmış. Güneydoğu cephesinde yazılanlar ise, güneşin doğduğu sırada sahip olduğu altın renkleri, dünyaya yayan, Horus'un verdiği kuvveti, serveti, kuvvetli sevgi, saygıyı taşıyan ve aşağı ve yukarı Mısır'ın tacına sahip olan ve bizzat güneş tarafından seçilmiş olan Firavun, bu eseri babası Ra için yaptırdı, sözleri ile dile getirmişler. 4. ve en son cephesi, güney cephesinde yazılanlar ise, Tanrı Horus'un lütfuna mazhar olan ve güneşin oğlu unvanını taşıyan, aşağı ve yukarı Mısır'ın hükümdarı olan Firavun, kudret ve adaletle bütün ufuklara nur saçtı. Ordusunun önüne geçti. Akdeniz'de dolaştı, bütün dünyayı mağlup etti. Sınırlarını Naharin'e kadar yaydı. Mezopotamya'ya azimle gitti. Büyük savaşlar yaptı. Yazmaktadır. Bulunduğu alanda yaklaşık 1700 yıldan beri ayakta durmayı başaran, anıtın en altında bulunan ayaklık kısmında dikili taşın Mısır'dan İstanbul'a getirilişi, dikilişi, hipodromdaki konumu, at yarışlarını tasvir eden kabartmalar ile Yunanca ve Latince yazıtlar bulunuyor. Anıtın en alt tarafında bulunan Yunanca yazıtta, yalnızca İmparator Theodosius yerde bir yük olarak yatan 400'lü bu sütunu kaldırmaya cesaret ederek Proklus'u yardımına çağırdı ve böyle koca bir sütun 32 günde ayağa kalktığı yazmakta.
Bu yazıtın tam tersi tarafında bulunan ve bir kısmı çatlak olan Latince yazıtta, bir zamanlar inatçıyken dingin efendilere itaat etmem emredildi ve tiranlar ortadan kaldırıldıktan sonra palmiye taşımaya, her şey Theodosius'a boyun eğer ve onun ölmeyen davasına. Böylece ben, yenilmiş ve ehlileşmiş olarak 30 günde, Proklus hakimken yukarıdaki göklere kaldırıldım, yazmaktadır. Yazıtların bulunduğu ayaklık üstünde yer alan ikinci ayaklığın dört tarafında, İmparator 1. Theodosius'un ailesini ve saray çevresini anlatan kabartmalar bulunuyor. Dikili taşın üzerinde bulunan hiyerogliflerin çözümü 1823 yılında yapılmış. Hiyerogliflerde Mısır tanrılarından Amon-Ra anılmakta ve İmparator Tutmosis'in yüceliğinden bahsedilmektedir. Bizans imparatorları ve Osmanlı padişahlarının çeşitli vesilelerle başkentleri İstanbul'u süslemek için yerleştirdikleri ve halk tarafından tılsımlı olduğuna inanılan dikili taşlar, günümüzde de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Evliya Çelebi, bu tılsımların çoğunun ses çıkarmak veya çığlık atmak suretiyle istenilen etkiyi oluşturduklarından bahsetmektedir. Bu ve diğer dikili taşların başlı başına enerji merkezleri olduğu da düşünülmektedir. Hatta taşların dikili olarak bulundukları yerlerin Türkiye'deki ley hatlarıyla bağlantılı olduğu ve bunların birleşim noktalarının yeni düşüncelerin ortaya çıkaracağı da söylenmektedir. 19. yüzyılda kolonyalist devletlerin başkentlerine Mısır'dan dikili taş taşıma adeti yaygın olduğu kadar Roma döneminde de oldukça geniş bir yer tutmaktaydı. Bu anıtın benzerleri İstanbul'un yanı sıra 19. yüzyılda Paris, Londra gibi şehirlere de dikilmiştir. Günümüze kadar gelmiş 26 Mısır dikili taşı vardır. Firavunlar kendilerini ve savaşlarda kazandıkları başarıları anlatmak için dikili taş denen anıtları yaptılar. Tapınak girişlerine dikilen bu taşlar genelde ikişerli olarak dikilmişlerdir. Patrick Constantius, bu sütunun tepesinde bir yaldızlı kürenin bulunduğunu ve şiddetli bir lodos sırasında düşerek parçalandığını yazar. Dünyanın ayakta duran en büyük dikili taşı olarak Guinness Rekorlar kitabına girmiş bulunmaktadır. Dünyanın neresinde olursanız olun İstanbul'a gelin ve dünyanın binlerce sene başkenti olmuş şehrin tılsımlarla dolu meydanında Mısır'dan Yunan'a farklı kültürlerin heybetli eserleriyle tanışın. İstanbul'un en yaşlı anıtı sayılan ve halk arasında dikili taş diye bilinen 1. Theodosius sütunu, Sultanahmet Meydanı'nda görenleri etkilemeye devam ediyor. Yılanlı sütun veya burmalı sütun, Yunanca Trikarinos Ofis Trikarenos Opis, İstanbul'un Sultanahmet semtinde yer alan hipodromdan kalan, birbirine dolaşmış 3 piton yılanının tasvir edildiği bronzdan yapılmış antik Yunan anıtı. İstanbul'un klasik döneminden günümüze kadar ulaşmış en eski büyük boyutlu anıttır. 29 boğumu günümüze ulaşan bronz sütun, M.Ö. 479'da Pers ordusu karşısında birleşen Yunan şehirlerinin kazandığı zafer anısına yapılmış ve Delfi'deki Apollo mabedine dikilmişti. Eserin İstanbul'a İmparator Konstantin tarafından 324 yılında getirildiği kabul edilir. Şehri böceklere ve sürüngenlere karşı korumak için büyülü güçlere sahip olduğuna inanılırdı. Günümüze 5 metrelik bölümü gelebilmiştir. Alt ve üst kısmı kırıktır. Yılanlı sütuna ait yılan kafalarından ikisi kayıptır. Üçüncü kafa İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Milattan önce 479 yılında Platea Savaşı'nda Persleri yenen Birleşmiş 31 Yunan şehri, savaşta elde ettikleri bronz ganimetleri eriterek bu eseri yaptırtmış ve Delfi'deki Apollo mabedinin karşısına dikmişlerdi. Apollo'nun 3 başlı bir yılanı öldürdüğüne dair mitolojik anlatı nedeniyle sütunun yapımında birbirine dolanmış 3 yılandan figürü seçilmişti. Sütun, çan biçimli bir kaidenin üzerinde yer almaktaydı. Sütunu oluşturan yılanların kafaları üzerine ise altın veya altın kaplama olduğu düşünülen kazan yerleştirilmişti. Kazanda hiç söndürülmeyen bir ateş yanmaktaydı. Yekpare döküm tekniği ile içi boş olarak yapılmış olan sütun 6,5 metre yüksekliğindeydi. Yüksekliği kazanla birlikte 8 metreyi buluyordu.
Savaşın kahramanı Sparta kralı Pausanias, anıtın kaidesi üzerine kendisini zaferin tek kahramanı gibi gösteren bir yazıt yazdırmıştı. Fakat kısa bir süre sonra, yazıt Spartalıların isteği üzerine silinerek, Perslerin yenilmesinde rol oynayan 31 Helen şehir devletinin adları doğrudan doğruya sütun üzerine kazınmıştır. Sütuna kazınmış isimler, bugün kuzeydoğu yönüne rastlayan Sultanahmet Camisi'ne bakan yüzünde halen görülebilmektedir. Lakonya alfabesine göre yazılmış olan yazıtlar 13. kıvrımda başlamakta, alt alta gelmek suretiyle 2. kıvrıma kadar devam etmektedir. 3. ve 13. kıvrımlar arasındaki 11 kıvrımın üzerinde yazı bulunmaktadır. Bu listede yalnız Plataya Savaşı'na değil, tüm Pers savaşlarına katılan Helen şehir devletlerinin adları yazıldığı anlaşılmıştır. Örme dikili taş, ayrıca Konstantin dikili taşı olarak da bilinir. Yunancası Stilitou Constantinou, Stilitou Constantinou. Sultanahmet Meydanı'nın güney tarafında, Sultanahmet Camii'nin batısında, Theodosius dikili taşı ve yılanlı sütunun yanında yer almaktadır. 32 metrelik dikili taş kaba kesilmiş taştan 7. Konstantinos tarafından yaptırılmıştır. Anıtın yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 1. Konstantin, milattan sonra 320-437 veya 1. Theodosius, milattan sonra 379-395 dönemlerinde inşa edildiği sanılmaktadır. Öte yandan 10. yüzyılda 7. Konstantinos tarafından tamir edilmesinin ardından onun ismiyle anılmaya başlamıştır. O tarihlerde söylendiğine göre 7. Konstantinos'un dedesi 1. Basileios'un zaferlerini resmeden yaldızlı tunç plakalarla kaplıydı. Ayrıca dikili taşın üstünde bir küre bulunmaktaydı. Ancak söylentilere göre 4. Haçlı Seferi sırasında yaldızlı tunç plakalar Haçlılar tarafından çalınmıştır ve eritilmiştir. 1574 tarihli Freshfield albümündeki çizimde, örme sütunun üzerinde hiçbir levha bulunmadığı görülmektedir. Sütunun kaidesindeki deliklerden eskiden mermerle kaplı olduğu anlaşılmaktaysa da bunların kaderi bilinmemektedir. Dikili taştan daha yüksek olan örme sütunun bir zamanlar gövdesinin tamamen bronzdan levhalarla kaplı bir anıt olduğu sanılmaktadır. Çok sayıda Osmanlı minyatüründe rastlanan sütuna, at meydanında talim yapan Yeniçeriler tırmanarak çevikliklerini gösterirlerdi. İstanbul Konsolosluğu'nda antik metinleri aramak ile görevlendirilen Fransız bilim adamı Pierre Gilles yapı hakkında detaylı bilgi vermiştir. Sultanahmet Camii'nin yapımı sırasında yükselen toprak seviye yüzünden, çukurda kalan sütunun etrafı, Kırım Savaşı sırasında 1856'da Charles Newton tarafından kazılarak açığa çıkarılmıştır. Dikili taşın 7. Konstantin tarafından onarılmasının anısına yazılan yazıtta, bu 4 köşeli heybetli ve harika anıt, zamanla harap olmuşken, şimdi İmparator Konstantinos ile devletin şanı olan oğlu Romanos tarafından, önceki görüntüsüne nispetle daha iyi duruma getirildi. Rodos Kolossusu harikuladeydi, bu bronz anıt ise hayranlık yaratmaktadır olarak yazmaktadır. Yabancı dillerde yılanlı sütun veya burma sütun olarak bilinen yapı, Türk tarihinde 3 başlı ejder ya da tunçtan bir ejderha olarak da adlandırılmıştır. Bu arada gördüğümüz kadarıyla Sultanahmet Meydanı'nda en az ilgiyi gören dikili taş olma özelliğini taşıyor. Alman çeşmesi, Almanca anlamı Deutscher Brunnendir. İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı'nda Sultan 1. Ahmet Türbesi'nin karşısında yer alan çeşme, Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in Sultan'a ve İstanbul'a hediyesidir. Almanya'da yapılıp 1901'de İstanbul'daki yerine monte edilmiştir. Neo-Bizanten üslubunda bir çeşmedir. İçeriden altın mozaikle süslüdür. Alman çeşmesi, Türkiye'ye 3 kez gelen imparatorun 1898'de İstanbul'a 2. kez gelişinin anısına ithaf edilmiştir. İlk gelişinde 1889 Osmanlı ordusuna Alman tüfeklerinin satışını sağlayan 2. Wilhelm, 2. İstanbul ziyaretinde Bağdat Demiryolu'nun Alman firmalarına verilmesi vaadini almıştı. Bu ziyaretin anısına Alman hükümeti tarafından yaptırılan çeşme,
imparatorun bir deseninden yola çıkarak düzenlenmiştir. Çeşmenin planlarını Kaiser'in özel danışmanı Mimar Spitta çizmiş, yapımını Mimar Schoele üstlenmiştir. Ayrıca Alman mimar Karl Litzig ile İtalyan mimar Joseph Antoni de bu projede çalışmışlardır. Alman hükümeti önce hipodrom alanını düzenlemiş, meydanın ağaçlandırılması yapıldıktan sonra Almanya'da hazırlanan çeşme, buradaki temeller üzerine oturtulmuştur. Mermerleri ile değerli taşları Almanya'da işlenmiş ve parçalar halinde gemi ile İstanbul'a getirilmiştir. Yapımına 1899'da başlanan çeşmenin 1 Eylül 1900'de Sultan II. Abdülhamid'in 25. cülus törenine yetiştirilmesi planlanmıştı. Ancak çeşmenin inşası bu tarihe yetişmeyince, II. Wilhelm'in doğum günü olan 27 Ocak 1901'de bir tören ile çeşmenin açılışı gerçekleşmiştir. Alman çeşmesi, ne heykelli Avrupa çeşmelerine ne de Osmanlı meydan çeşmelerine benzer. Yüksek bir taban üzerine oturtulmuş, sekizgen planlı bir yapıdır. Su haznesinin üzerinde 8 sütunun taşıdığı bir kubbe yer alır. Sütunları birbirine bağlayan kemerlerin, üzerindeki pandiflerde birer madalyon bulunur. Dördünün içinde yeşil zemine II. Abdülhamit tuğrası, diğer dördünün içinde Prusya mavisi üzerine II. Wilhelm'in simgesi olan V harfi altında 2 sayısı konulmuştur. Koyu yeşil renkte kolonların taşıdığı görkemli bir kubbe ile örtülü çeşmenin tunç kitabesinde Almanca olarak Alman Kaiseri Wilhelm II. 1898 yılı sonbaharında Osmanlıların hükümdarı Haşmetlü II. Abdülhamit nezdinde ziyaretinin şükran hatırası olarak bu çeşmeyi yaptırdığı yazmaktadır. Çeşmede bir de Osmanlıca kitabe vardır. Bu kitabede Osmanlı Seraskerlik Dairesi'nden, aynı zamanda edebiyatçı olan Ahmet Muhtar Paşa'nın beyti, sülüs yazıyla İzzet Efendi tarafından yazılmıştır. Bizans ve Osmanlı döneminden kalma birçok tarihi eserin bulunduğu Sultanahmet Meydanı'na ayrı bir hava katan Alman çeşmesi, İstanbul hatırası fotoğraf çektirmek isteyenler için de kartpostallık bir yapı konumunda yer alıyor. Alman çeşmesinin hemen yanında bulunan kavak ağacı ise aslında korkunç bir hikayeye sahiptir ve halk arasında vakvak ağacı olarak bilinmektedir. Vakvak ağacı, cehennemde olduğuna inanılan ve meyveleri insan başı olan bir ağaçtır. Bu ağacın halk arasında vakvak ağacı ile ilişkilendirilmesinin sebebi ise bu bölgede pek çok trajik olayın meydana gelmesi nedeniyledir. 1655 yılında Yeniçerilerin çıkardığı bir isyan sonucu çok sayıda saray görevlisi idam ettirilip başları Alman çeşmesinin hemen yanında bulunan kavak ağacına asılmıştır. Daha sonra tarih birkaç defa kavak ağacının etrafında sonlanan isyana şahit olmuştur. Osmanlı, Alman işbirliğinin simgesel anıtlarından biri ve sanatsal olarak Osmanlı ve Alman mimarisini birleştiren eşsiz bu eser, Sultanahmet Meydanı'nın güzelliğine güzellik katmış. Meydanda ayrıca çeşmenin dışında birçok görkemli yapı ve ziyaret edilmesi gereken, görülmeye değer tarihi yerler bulunmaktadır. Tarihi Kapalı Çarşı'dan Beyazıt Camii ve Beyazıt Meydanı'na, Çemberli Taş'tan Süleymaniye Camii'ne, oradan Yerebatan Sarnıcı'na, görkemli Topkapı Sarayı'ndan Ayasofya'ya ve Sultanahmet Camii'nden Dikilitaş'a kadar tarihi Yarımada'daki görkemli yapıların birçoğu Alman çeşmesine yürüme mesafesindedir. Tamamen kendine özgü çizgileri olan çeşmenin en gösterişli yeri, kubbesinin içi olduğunu söylemiştik. Mozaik tekniğinde altın parçacıklarla süslenen kubbeye, II. Abdülhamid'in tuğrası ile II. Wilhelm'i simgeleyen işaretler işlenmiş olduğunu ve sekizgen planlı çeşmenin yeşil somaki kolonları ve bakır kaplı yeşil kubbesine tekrar bir göz atıp, Sultanahmet Meydanı'na yakın bulunan 3. Ahmet Çeşmesi'ne doğru yürümeye devam edelim. Üçüncü Ahmet Çeşmesi, İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle
3. Ahmet tarafından Peraiton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine inşa ettirilen çeşmedir. Türk Rokoko tarzının en güzel örneklerinden olan çeşmenin yapım tarihi 1728'dir. Mimar Ahmet Ağa tarafından yapılmıştır. Osmanlı döneminde çeşmeler önce su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılara bir bütün olarak yapılmış. Daha sonraları 18. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı'nın Batı mimari beğenisini kendisine uyarlama isteğinin etkisiyle anıtsal meydan çeşmeleri ortaya çıkmıştır. Çeşmeler Osmanlı mimarisinin önemli yapılarından olup, hayır amacıyla vakfedilen yapıların başında gelmektedir. Çoğu zaman bir külliyenin bünyesinde yer alan çeşmelerin, küçük boyutlu ve diğer hayır yapılarına oranla daha az masraflı olmaları, bu yapıların hayrat olarak seçilmesinde etkin rol oynamıştır. Suyun evlere kadar ulaştırılamadığı dönemlerde, mahalle çeşmeleri büyük önem kazanmış ve çeşmeler fonksiyonlarının yanı sıra biçimsel özelliklerine göre de ayrışmıştır. Çeşmeler, konumları ve şekilleri temel alınarak araştırmacılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırılmıştır. Tanışık çeşmeleri, meydan çeşmeleri, köşe başı çeşmeleri, sokak çeşmeleri, sebilli çeşmeler ve abidevi çeşmeler olarak ayrılmıştır. Dört köşeli bir meydan çeşmesi olarak tasarlanan 3. Ahmet Çeşmesi'nin üstü geniş saçaklı ahşap bir çatı ile örtülü. Çatının üzerinde ufak kubbecikler bulunmaktadır. Bu kubbecikler o kadar güzel bir şekilde yerleştirilmiştir ki, çeşmeye hangi cepheden bakarsanız bakın 3 kubbecik görürsünüz. Görenlere muhteşem bir köşk görünümü veren çeşmenin üzerinde hiç boş yer kalmayacak şekilde süslemeler yapılmıştır. Çeşmenin üst kesiminde tüm cepheleri yatay biçimde dolaşan çini ve mermer üzerine kabartma şeklinde mukarnas süslemeler bulunur. Köşelerde yarım yuvarlak çıkıntılar teşkil eden sebiller ile bu sebillerin aralarındaki altın yaldızlı tunç şebekelerindeki lale motifleri, sütunların üzerindeki duvar işlemeleri çeşmeye ahenkli bir görünüm veriyor. Yapıda her cephenin ortasında birer çeşme yer alır ve bu çeşmelerin iki tarafında mihrap şeklinde işlemeler bulunuyor. Yalnızca bir cephede bu mihrap işlemelerin yerine çeşmenin içine girilebilen kapılar yer almaktadır. Ayasofya'ya bakan cephede yer alan çeşmenin üstünde bir madalyon şeklinde "Maşallah" yazılıdır. İlerleyen zamanlarda pek çok İstanbul gezgininin yazılarında yerini alan bu çeşme, 14 kıtalık Kayseri ve Halep kadısı şair Seyyid Hüseyin Vehbi bin Ahmet'e ait kaside, sebillerin ve her kenarda bulunan çeşmelerin üzerine italik hatla yazılmıştır. Üste mukarnaslı bir kuşak, onun üzerinde de çini bir kuşak yer alır. Bu çiniler hem klasik motifleri hem de lale ve akantüs yaprakları gibi Avrupa'yı motifleri ihtiva eder. Vazo içindeki çiçek motifleri, batılılaşma ile Osmanlı bezemesinde görülmeye başlamıştır. 3. Ahmet Kütüphanesi'nde de bu çeşmedekine benzer süslemeler yer almaktadır. 3. Ahmet Çeşmesi İstanbul'a gelen yabancıların da hayran olduğu bir eser. Çeşme için İtalyan edebiyatçı Edmond de Amicis, "İnsan elinin oyup işlemediği yer kalmamıştır. Zarafet, sabır ve servetin harikasıdır. Hiç şüphesiz billur bir fanus altında korunmaya değer. Bu eşsiz koca pırlanta ilk günü kim bilir nasıl parlıyordu. Onu bir defa görmek, hayalinin ölünceye kadar hafızadan silinmemesi için yeterlidir" şeklinde ifadeler kullanmıştır. Tarihi bir meydan olan Sultanahmet Meydanı, İstanbul'un Fatih ilçesinin 1001 Direk mahallesinde bulunuyor. Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis'teki adı Hipodrom, Osmanlı İmparatorluğu zamanında ise At Meydanı olarak adlandırılan ve günümüze çok az kalıntıları kalan Bizans devri önemli yapıları ve abidelerinin yer aldığı Sultanahmet Meydanı'ndaki önemli yapıların bazılarını ziyaret etmiş olduk. Bu eserlerle ilgili videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek üzere.